Bali'den tekrardan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Dün aslında yoldaydım. Motorla giderken bir yağmura yakalandım. Ondan sonra bir yere sığındım. Çok güzel bir kafeye sığındım. Böyle rastgele içeriye girdim. Dedim ki çok fazla ıslanmayayım diye. Sonra burada bayağı bir vakit geçirdim. Şimdi normal yol üzerinde burada çok fazla anlayamıyorsunuz. Hani diyorsun ki ya küçücük bir mekan. Abi içeri bir giriyorsun. Arka taraf mükemmel, şöyle gördüğünüz gibi birazdan göstereceğim. Aslında bugün gelen sorularla alakalı güzel bir sohbet videosu hazırlayacağım. Ama bir taraftan da şimdi arkamdaki bu güzel pirinç tarlalarının olduğu kafeyi ve bölgeyi göstereyim. Ondan sonra sohbetimize başlayalım. Mükemmel bir yer ya. Nasıl? Burada şöyle güzel meyve ağaçları. Şöyle bakın. Sanırım bu fashion fruit diye geçiyordu böyle. Olmuş mu olmamış mı tam bilmiyorum. Herhalde olmamıştır. Bunun içini yarıyorsunuz. Böyle jölemsi bir çekirdekler var içerisinde. Mükemmel bir tadı var. Tam şöyle karşıda gördüğünüz gibi kokonat ağaçları. Pirinç tarlalarının tam ortasında böyle buralarda aralarda yollar var, yürüyebiliyorsunuz. Bu bir reklam değildir bu arada. Kafe reklamı değil. Sadece çok beğendiğim için. Burada bu tür mekanlar hani bir tane değil, iki tane değil. Birçok mekan var burada. O yüzden gönül rahatlığıyla buralarda gezebilirsiniz. Mesela şöyle göstereyim, bir mango suyu. Bu 20.000 rupi, yani yaklaşık 1 dolar civarı bir şey aşağı yukarı. Mango, orijinal mangodur. Burada herhangi bir çakma hile, burada şurup murup kullanmıyorlar. Biliyorsunuz artık Bali'de yaşamaya başladım ve Bali'de şirket kurulumları ve oturum izinleriyle alakalı çalışmalar yürütüyorum. Bunlarla alakalı gelen sorular var. Fakat öncelikle dikkatimi çeken bir soru var. Onu cevaplamak istiyorum. Bali'de her şey çok mu mükemmel? Hiç mi kötü giden bir şey yok? Tabii ki de var. Yani mesela Bali'de kötü giden şeyler var. Bali'de mesela çok trafik var. Yani burada trafikle alakalı ciddi bir problem yaşayabiliyorsunuz. Burada motosiklet kullanıyor olmanız gerekiyor. Eğer motosiklet kullanmıyorsanız veya işte araba kullanacağım veya yürüyerek gideceğim bir yerlere derseniz gerçekten sıkıntı yaşarsınız. Bali'de motosikleti olmayan kişi çok fazla bir ulaşım sağlayamaz. Araba kiralayabilirsiniz. Fakat arabayla bir yerden bir yere gitmek, burada gerçekten trafiğe takıldığınızda belli bir saatlerde, örnek veriyorum belli günlerde, belli zamanlarda onu biz de bilmiyoruz. Yani kendi halkı da bilmiyor, lokal insanlar da çok fazla bilmiyor. Belli bölgelerde seremoniler var. O seremoni olduğu günlerde çok ciddi bir şekilde trafikte kilitlenme olabiliyor ama motor olduğu için aradan hemen hızlı bir şekilde sıyrılıp gidiyorsunuz. Fakat arabayla çıktığınız zaman yola ister istemez trafiğe takılıyorsunuz. Böyle bir durum var. Bu trafik mesela bir tanesi. Benim böyle gördüğüm ve çok hoşlanmadığım bir durum. Yağmura yakalandığınız zaman evet biraz sıkıntılı olabiliyor. Çünkü burada Bali'nin yolları genel olarak bazı zamanlarda böyle tümsekler ve çukurlar olabiliyor. Sürekli olarak burada bir trafik yoğunluğundan kaynaklı ve sürekli yağmurların yağmasından dolayı zaman zaman böyle küçük küçük çukurlar var. Özellikle yağmurlu havalarda çıkmamaya çalışın. Çıkarsanız şayet çok dikkat edin. Yani Bali'de yağmur sezonu olduğunda hayat biraz daha duruyor, yavaşlıyor. Ama normal sezona girdiğiniz zaman daha bir hareketli hale geliyor. Bali'de aslında bir taraftan çok iyi ama bir taraftan da çok hoşlanmayacağınız bir durum. Bu da aslında Bali'yi Bali yapan güzel şeylerden bir tanesi. Bali'nin genelini demiyorum ama mesela Ubud'da çok fazla bir bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla çok fazla otel kültürü yok. Burada daha çok oda ve villa kiralayabiliyorsunuz. Bu da Ubud'a gelen turistler için biraz daha böyle dezavantaj oluşturuyor. Uzun süre kalmayı biraz engellemiş oluyor gibi düşünüyorum. Evet, villa kiralayabiliyorsunuz ama herkesin bir bütçesi olmayabiliyor veya işte tek kişilik, iki kişilik oda da kiralayabiliyorsunuz ama o odaların da bazen çok konforlu olduğu söylenilemez. Bazı zamanlar rutubetli, nemli falan olabiliyor bazı yerler. O da benim burada çok fazla hoşlanmadığım şeylerden bir tanesi. Çok ciddi bir bütçeyle girerseniz, evet, Ubud için söylüyorum, daha kaliteli hizmet alırsınız. Eğer imkanınız varsa burada en iyi kalacağınız yerler tabii ki de villadır. Villada kalırsanız çok daha rahat edersiniz ama odalarda da kalabiliyorsunuz. Eğer ki bir arada tanıdığınız eşiniz, dostunuz veya bir danışmandan hizmet almıyorsanız kesinlikle kimseye para göndermeyin. Yani tabii ki de %90 bir şey olmayacağını söyleyebilirim. Evet, bir para gönderirsiniz. Ama şöyle bir şey var.
Ev resimlerde, fotoğraflarda, videolarda olduğu gibi görünmeyebilir. Belki içeri girdiğiniz sizin içinize sinmeyecek. Belki o konuda biraz daha temkinli olmanızda fayda var ama burada Bali'de çok fazla dolandırıcılık olayı yok. Onu da net söyleyeyim. O konuda biraz daha böyle içiniz rahat edebilir. Şimdi gelen soruların bazıları da şöyle: Bali'de oturum vizeleri nasıl alınır? Şirket kurmak istemiyorum. Şirket kurmadan Bali'de nasıl oturum vizesi alabilirim? Evet, şöyle alabilirsiniz. İki çeşit vize şekli var. Onlardan bir tanesi 1 yıllık vize. D1 vizesi denilen vize. Bu vize şekli şöyle: Bali'de 180 gün kalabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman giriş çıkış yapabiliyorsunuz. 180 gün yani 6 ay kalabiliyorsunuz ama kullanım süresi 1 yıl. Yani siz o 1 yıl içerisinde istediğiniz zaman 6 ayı doldurmadığınız sürece girip çıkabilirsiniz ülkeye. Ne zaman girmek isterseniz, ne zaman çıkmak isterseniz. Bu tamamen sizinle alakalı. Her geldiğinizde o vizenizi ibraz etmeniz yeterli oluyor. Bu 1 yıl kullanımlı, çoklu girişli 6 ay kullanım süresi olan bir vize şekli. Bir diğer vize de C1 vizesi, yani sosyal vize olarak bilinen vize. 2'şer ay şeklinde toplamda 6 ay olarak çıkan bir vize. Bu vize çoklu girişli bir vize değil. Örneğin siz ilk 2 aylık bir vizeyi kullanmaya başladınız ve 2 ay dolmadan çıktınız. Çıkarsanız şayet ülkeden bunu kullanmış sayılırsınız. Yani erken çıkışlarda kullanılmayan süre kullanılmış sayılır. Ve her uzatmada 10 gün önceden bildirilmesi gerekiyor bu bizim tarafımıza. Eğer 10 gün önceden bunu bize bildirirseniz zaten burada bulunduğu süre içerisinde de kullanabilirsiniz. Ülkeden çıkmanıza gerek yok. 10 gün öncesinden bize söylüyorsunuz. Biz tekrardan bir ikinci uzatmaya geçiyoruz. Tekrardan ikinci uzatma ve bu şekilde 2, 4, 6 ay şeklinde uzatmalar tamamlanmış oluyor. Bali'de şirket kurulumları 2 yıllık KİTAS oturum izni ve onun haricinde 6 aylık oturum izinleri ile alakalı ve 1 yıllık oturum izinleri ile alakalı sorularınızı çekinmeden sorabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz yorumlarınız benim için çok önemli. Yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin ve like yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Sizlerden rica ediyorum. En az bir nokta bile olsa bu benim için çok önemli ve çok değerli. Hala abone değilseniz abone olarak bana daha fazla destek verebilirsiniz. Severek izlediğiniz videolarımı da sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.